Sevgili dostlar, bugün size harika bir kış çorbası hazırlayacağım. Onun için bakın, pazı yapraklarımızın sapı var. Pazılarımızın yapraklarını gördünüz. 2 tane soğanımız var, 2 diş sarımsağımız var, yarım çay bardağı yağımız var, 1 kaşık biber salçamız var, 1 bardak yeşil mercimeğimiz var, 1 kase eriştemiz var. Şimdi erişte kendi yapımımız. Siz isterseniz hazır aldığınız erişteyi kullanabilirsiniz. Evet, aynen öyle. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle soğanlarımızı güzelce soyup doğrayıp başlayalım bakalım dostlar. Başladığımızda görüşürüz. Sevgili dostlar, mercimeğimizi şöyle bir kasemize koyuyorum ve üstüne sıcak su ekliyorum. Anne, o benim çay suyumdu. Yani hiç ilgilendirmez. Ben niye aldım? Anne, benim çay suyuydu ya. Şimdi bu da burada birazcık ne yapsın? Islansın ve güzel rengi çıksın. Biz soğanlarımızı, her şeyimizi hazırlayana kadar. Ya anne, niye orada dökmüyorsun biraz benim dursun. çayımın suyunu ya? Ne istedin ya? Her şeyi isterim ben. Ben anneyim, yaparım. Ne olmuş yani? Allah Allah. Bak şimdi vallahi kamera açık diye konuşamıyorum ama içimden hiç iyi bir şey demedim ha. Vallahi sen bana ne dediysen sana bir fazlası. Tamam. Eksiği yok. Ha sevgili dostlar, geçen bir iddiaya girmiştik. Hangimizin yemeği daha fazla izlenecek diye. Maalesef benim yemeğim daha fazla izlendi ama bu kız bana aylığını vermedi. Size şikayet ediyorum. Aylığımı vermediysem altın küpemi ver o zaman. Allah Allah. 5000 TL. Hiç bile. 22 ayar. İçi de dolu. Şimdi sevgili dostlar, bakın soğanımızı böyle doğruyorum. Gerçekten çok güzel, besleyici, harika bir kış çorbası. Bir daha da benimle iddiaya girme. Her iddiayı benim kaybettiğim gibi kaybedemezsin. Ay affedersiniz ya dostlar. Anne yok kapalıydı, şaka yapıyorum. Yarım bardak yağımızı koyuyoruz çay bardağıyla. Çok yağlı olsun istemiyorum dostlar. Sonra şöyle soğanımızı da koyup güzelce pembeleşene kadar pişireceğiz. Kavuracağız. Ondan sonra işlemlere devam. Sonra ne yapıyorsun şimdi? Şimdi bunu ocağa koyacağım. Bu kavrulurken ben diğer işlemleri yapacağım. Bunları güzelce tertemiz yıkadım, ayıkladım. Şimdi de bunları böyle küçük küçük doğrayacağım mümkün olduğu kadar. Hani bu şekilde, çok küçük de değil, çok büyük de değil. Bu şekilde doğrayacağım bunu dostlar. Ondan sonra yapmaya devam edeceğiz Allah izin verirse. Sevgili dostlar, bir yemek kaşığı şöyle salçamı koyuyorum. Soğanlarımız güzelce pembeleşti. Şimdi de bunu güzelce karıştıracağız. Melek arkadaşıma teşekkür ederim. Antep salçası gerçekten mükemmel dostlar. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Salçamızın kokusu çıkana kadar yağda kavuralım ki salça kokusu değil, güzel bir koku alalım. Şöyle kavruldu ve kendiliğinden dağıldı. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle otlarımızı koyuyoruz. Yani pazı saplarımızı koyuyoruz şöyle. Dostlar bunlar yuvarlanıp kaçmayı seviyorlar. Ben de yakalamayı seviyorum. Şimdi şöyle güzelce iyice çevirelim. Bakın güzelce gerçekten hem vitamin deposu hem de lezzetli bir çorbamız olacak. Islatmış olduğumuz mercimeğimizi de koyuyoruz. Böyle güzelce ıslattık, tertemizce yıkadık ve şimdi böyle karıştırmaya devam edeceğiz. Şimdi de suyunu ekliyorum dostlar. Evet, sıcak suyumuzu da ekledik.
Biraz daha ekleyeceğim dostlar. Herkes kendine göre eklesin suyunu. Şimdi böyle pişe dursun. Ben biraz daha sıcak su getireceğim üzerine. Bakın mercimeklerimiz biraz pişti. Ondan sonra sebzelerimiz de pişti. Şimdi içine ben 2 tane biber atıyorum. Kuru biber. Ondan sonra bakın şöyle kendi yaptığım tavuk suyumu koyuyorum. Çünkü tavuk suyu çorbamıza lezzet verir. Allah inşallah herkese yapmayı ve ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Şimdi ne yapıyorum? Eriştemi de döküyorum. Şöyle dostlar, harika bir çorbamız olacak. Şöyle karıştıralım ki böyle güzelce pişsinler iyicene. Şimdi ağzını da kapatalım. İnşallah pişmeye devam. Bakın dostlar, eriştemiz de piştiğinde daha da kıvamlanacak çorbamız ve harika bir çorbamız olacak. Öyle pişmeye devam etsin biraz. Yetecek kadar tuz koyuyorum ve sarımsaklarımızı böyle güzelce bir ezeceğim bu şekilde. Güzelce havanımızın içinde 3 diş sarımsağımızı ezdik. Sonra içine şöyle 1-2 şeker çay kaşığı pul biber koydum. Şimdi 1-2 kaşık somak ekşisi koydum. Siz de çorbanıza istediğiniz kadar şey koyabilirsiniz. Pardon diyemedim dostlar. Limon suyu koyabilirsiniz. Kendi istediğinize göre lütfen isteğinize ayarlayın. Şimdi bir de nanesini koyuyorum buraya ve şöyle çorbamızın da suyundan birazcık alıyorum ve içine koyuyorum. İyicene bir karıştırıyorum şöyle. Oh bakın mis gibi güzel bir sos oldu. Tuzu, ekşisi, her şeyi içinde oldu. Şimdi ocağımızın altını söndürüyorum ve çorbamızı da şuraya alıyorum ve bunu çorbamızın üstüne ilave ediyorum şöyle. Bakın. Çünkü ben sarımsağın kokusunu hissetmek istiyorum. Sarımsağın kokusunu sevmeyenler biraz pişirebilirler. Ama ben hissetmek istiyorum dostlar. Ne zamanı? Servis zamanı. Harika oldu çorbamız. Hem kış için mükemmel, besleyici, gerçekten güzel bir çorba. Allah herkese yapmayı, yemeği nasip etsin inşallah. İçinde et suyumuz var, tavuk suyumuz var. Sadece tavuk suyu anneciğim. Pardon, tavuk suyumuz var. İşte ben bazen yaşlılar böyle konuşur dostlar. Yaşlılık bazen iyi, bazen de kötü. Şunu da söylemem lazım dostlar. Bazen yaşlıların arkasına sığınmak da hoşuma gidiyor. Yani biz yaşlıların arkasına sığınmayı çok seviyoruz. Bu da benim için kendi kendime bir öz eleştirim olsun. Yani. Sevgili dostlar, yapacak olana kolay gelsin, yiyecek olana afiyet olsun. Bizi izlemeyi, abone olmayı ve o güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın, dostça kalın. Kaşığınız da elinde kalın. Oh, harika görünüyor. Ama şu acı biberi yemeye cesaret eden kimse lütfen buyursun. Harika. Tadı da eminim çok güzeldir.